Efendim selamlar. Düşmüşler Salonu'na hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün bir biyografi videosu ile karşınızdayım. Malum Ridley Scott'ın bir Napolyon filmi vizyona giriyor. Hatta siz bu videoyu izlerken büyük bir ihtimalle vizyona girmiş olacaktır. Ben de çok orijinal bir fikirmişçesine efendim dedim ki bir Napolyon videosu hazırlayayım. Hatta bir video serisi olur büyük bir ihtimalle. Şöyle sakin sakin gidelim. Biraz da doğaçlama. Bakalım nasıl olacak? Tekrar hoş geldiniz. Buyurun birlikteyiz. Efendim öncelikle tabii şu notu düşelim. Bu video serisinde öyle çok fazla dönemin tarihiyle ilgili parantezler açmayacağım. Hani bu sebeple işte nasıl diyelim Fransız devrimi olsun, ondan önceki Ancien rejim dönemi olsun, işte Jacobenler, Girondinler, yine genel olarak Avrupa'nın bir tarihi, sosyolojisi üzerine hani böyle ufak bir okuma, araştırma yaparsanız sizin için daha tabii faydalı olacaktır diye düşünüyorum. O zaman hadi başlayalım. Efendim, orijinal ismiyle Napoleone di Buonaparte 15 Ağustos 1769 yılında Korsika adasına dünyaya geliyor. Buonaparte ailesinin kökenleri 13. yüzyıl İtalya'da Floransa bölgesine kadar gidiyor. 1500 yıllarda Korsika adasına yerleşmişler. Yani efendim Fransa'nın o tarihindeki çok önemli isimlerinden birisi olan Napolyon aslında İtalyan kökenli bir Korsikalı. Zaten hatta işte bu Fransız olma durumu ya da işte Fransızcayı daha sonradan öğrenmesi sebebiyle de özellikle gençlik yıllarında efendim çok eleştirildi ya da dalga geçildiği de olmuş o aksanlı, yetersiz Fransızcası üzerine. Efendim kendi söylemiyle küçük soylu olarak sınıflandırılabilecek bir ailenin ferdi. 13 çocuktan hayatta kalmış olan 8'inden birisi Napolyon. Bu 8 çocuktan bir imparator, 3 kral, 2 kraliçe, bir de prenses çıkacaktır gelecekte. Başta tarih olmak üzere okumaya çok meraklı bir çocuk olarak büyüyor. Hatta kendisini işte odaya kapatıp saatlerce kitap okuduğu söyleniyor bu çocukluk yıllarında. Korsika adasının Fransızlaştırılması politikası kapsamında efendim soyluluk unvanını kanıtlayabilen ailelere Fransa'daki soyluların yararlandığı imtiyazlardan faydalanabilecekleriyle ilgili bir yasa çıkıyor ve Bonaparte ailesi de efendim unvanlarını kanıtlayıp bu imtiyazlardan faydalanmaya başlıyorlar ve bu andan itibaren de küçük Napolyon okumak için Korsika adasından ayrılıp Fransa'ya gidiyor 9 yaşında ve böylece işte o Fransız olma, Fransızca öğrenme durumu da başlamış oluyor. Küçük yaşlarda harp okulunda eğitim almaya başlıyor. Burası tabii oldukça hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlu bir eğitim kurumu. Ve öyle sadece tabii askeri eğitim almıyorlar. Efendim işte coğrafya, tarih, matematik, sanat, müzik, dans gibi çok yönlü bir eğitim kurumu. Hatta Napolyon'un da matematik konusunda oldukça yetenekli bir çocuk olduğu söyleniyor. Tabii bunun yanında dönemin eğitim vizyonunda antik çağın insanlarına öykünmek gibi bir vizyon söz konusu. İşte küçük Napolyon'da efendim o antik dönemin kahramanları olsun, liderleri olsun, tarihçileri, felsefecileri o dünyanın insanlarına öykünerek yetiştiriyor kendisini. Hatta başta işte Büyük İskender ve Sezar olmak üzere, hatta biraz antik çağdan çıkarsak orta çağ diyelim, Şarlman da olmak üzere. Yani eski çağların büyük isimlerine öykünerek, onlara kendisini özdeşleştirerek geçiriyor bu çocukluk ve ergenlik yaşlarını. Bunun yanında tabii yoğun bir Kelt-Galya kültürüne de saplantısı söz konusu. Hatta o dönem çok meşhur İskoç şair James Macpherson'ın Ossian şiirleri vardır. İşte bu Ossian şiirlerine oldukça takıntılı oluyor. Hatta yani ölene kadar yanında gezdirdiği, ölene kadar okuduğu metinlerden birisi oluyor bu Ossian şiirleri. Tabii şimdi ben başka bir video konsepti, başka bir konuda tekrar bu James Macpherson, Ossian, Napolyon ilişkisine değineceğim. O sebeple bu Kelt-Galya kültürüne olan hayranlığını bir kenara bırakalım ve biz devam edelim Napolyon'un hayatına. Tabii bu eğitim döneminde
ciddi bir akran zorbalığı da çekiyor efendim. İşte sebepler çeşitli. İşte has Fransız olarak görülmemesi, işte bir göçmen olması. Onun dışında tabii yine herkesin başına gelebilecek olan o çocukken işte fiziksel sebeplerle, yok kafan şöyle büyük, yok kulağın şöyle, yok gözün böyle gibi fiziksel sebeplerle işte zorbalık çektiği olmuş. Bunun dışında tabii maddi olarak diğer soylu ailelere kıyasla daha düşük bir maddi durumu olduğu için, daha yoksul bir çocuk olduğu için o dönem yine bu diğer soylu çocuklardan akran zorbalığı çekmiş. Bu tabii yoksul olma durumu şöyle diyeceksiniz ki hani soylu bir aile madem nasıl yoksul olabiliyor? O dönem Bonaparte ailesi evet soylu kökenli bir aile fakat maddi olarak öyle çok imkanları olan bir aile değil ki zaten Napolyon'da o dönem işte yoksul olan soylu ailelerin yararlandığı bir devlet bursu var Fransa'da. O burstan yararlanarak bu okulda eğitim alabiliyor. Bu sebeple de efendim o dönem işte bu diğer çocuklar biraz zorbalık yapmışlar Napolyon'a. Yani öyle kimi anlatılardaki işte daha çocuk yaşta işte arkadaşlarını komuta ederdi, onları yönlendirirdi, liderlik yapardı gibi anlatılar birazcık şehir efsanesi. Efendim 1785 yılında oldukça genç bir yaşta ve oldukça saygın bir birliğe subay olarak atanıyor genç Napolyon. Bu dönem tabii görece az sosyalleşen ve kitaplarla haşır neşir geçen bir gençlik dönemi yine. Tabii bu az sosyalleşme durumunun birazcık da maddi durumla da ilgisi var. Yine tabii maddi sıkıntıları o dönem devam etmiş. Hatta dilerseniz direkt kendi ağzından dinleyelim o dönem nasıl zorluklar çektiğini. Geçinmeyi nasıl mı başardım? Ne bir kafeye ne de arkadaş ortamına girdim. Kuru ekmek yer, uzun süre dayansınlar diye kıyafetlerimi fırçayla tarardım. Küçücük odada kendime dost bellediğim kitaplarımdan başka bir şeyle ilgilenmeksizin adeta bir ayı gibi yaşadım. Gençliğimin heyecanı ve eğlencesi kitaplardan ibaretti. Efendim tabii ne bir kafeye gittim diye bir detay koymuş ama aslında şöyle bir hikaye de var. O dönem tabii gerçekten az sosyalleşen ve sadece kitaplarla haşır neşir olan bir genç. Fakat işte arada kafasını çıkardığında da gittiği bir kahvehane var. Bu kahvehanenin sahibi sanırım işte Napolyon'un bu maddi durumunu biliyor ya da öğrenmiş ki Napolyon'dan para almazmış efendim. Ve ileride Napolyon lider olduktan sonra kendi döneminin İçişleri Bakanı'nı o kahvehaneye yolluyor. İşte adam yaşıyor mu yaşamıyor mu diye öğrenmesi için. Ve adamın yaşadığını öğrendikten sonra da adama ciddi bir para yardımında bulunmuş. Yani işte yıllar sonra böyle bir vefa göstergesi ve işte bir teşekkürünü sunmuş o kahvehane sahibine. Kitaplar dedik. Tabii efendim bu dönem işte Osmanlı'dan Hindistan'a, işte İngiltere'sinden Afrika'sına efendim toplumların kültürlerini kitaplar dedik. Tabii bu dönem Osmanlı'dan Hindistan'a, İngiltere'den Afrika'ya toplumların tarihini, kültürünü inceliyor. Yine tabii elbette her zaman antik çağ okumaları devam ediyor. Yine dönemin tabii aydınlanmacı filozofların metinlerini okuyor ve efendim bol bol da dans dersine gidiyor. Efendim o dönem tabii dans bilmek önemli. Daha doğrusu hani yakın bir zamana kadar Avrupa'da bir centilmenin ya da bir hanımefendinin dans bilmesi beklenen bir yeti, bir gereklilik adeta. O yüzden Napolyon da dans derslerini hiçbir zaman aksatmamış. Ve tabii bunun yanında artık yazılar kaleme almaya başlıyor. O okuma sevdasının yanında artık yazı yazmakta onun yeni tutkusu oluyor. Efendim başta Goethe olmak üzere işte o genç Werther'in acıları yine işte Ocean şiirleri gibi sürekli yanında taşıdığı, ölene kadar defalarca okuduğu metinlerden birisidir. Hatta işte o dönem yine Goethe kaynaklı olmak üzere bir edebiyat sanat akımı var. İntihara övgü ya da işte intiharın yüceltilmesi olarak başlıklandırabileceğimiz. Genç Napolyon'da işte bu dönem Goethe'den ve o akımdan etkilenerek bol bol bugünden baktığımızda oldukça depresif diyebileceğimiz yazılar kaleme almış.
Tabii bu gençlik döneminde kitaplar okudukça ona göre de karakteri oluşuyor. Tanrı'yı tam olarak reddetmese de ya da bu anlamda bir direkt açıklaması olmasa da aydınlanmacı fikirleri benimsemiş bir seküler olarak şekilleniyor karakteri. Zaten kilise ve din adamlarına karşı bakışı da öyle pek olumlu değil. Ve Fransız devrimi patlıyor efendim. Zaten hali hazırda monarşilerin devrilebileceğine inanan, hatta kendisince askeri yönetimlerin daha doğru bir yönetim biçimi olduğuna inanan Napolyon 20 yaşında genç bir subay olarak denk geliyor devrime. Dediğim gibi zaten monarşilere çok sıcak bakmayan genç Napolyon bu dönem aktif olarak herhangi bir eyleme katılmamış olsa da devrimcilerin tarafında durarak, hatta işte Jacoben kanada sempati duyarak uzaktan da olsa bu devrim sürecinin ilk yıllarını gözlemlemiş. Tabii 1792 yılında resmi olarak Cumhuriyet ilan ediliyor ve bildiğiniz gibi kral ile kraliçe giyotine gönderiliyor. Bu andan sonra tabii Avrupa'nın diğer monarşileri ayaklanıyorlar efendim. Çünkü bakıyorlar ki sıra yavaş yavaş onlara gelecek bu gidişle ve Fransa'daki devrimi, Cumhuriyeti yıkmak adına kendi aralarında bir koalisyon oluşturuyorlar ve halihazırda zaten Fransa'nın çeşitli gerginlikleri, savaşları söz konusuyken bir de monarşilerin bu yarattığı koalisyonla birçok cephede savaşmaya başlıyor Fransa. Tabii bu dönem ve daha sonrasında da Napolyon'un ve Fransa'nın en büyük rakibi Britanya olacaktır. Hatta işte o dönem Korsika'da bir ayaklanma çıkıyor Fransız devrimine ve Jacoben hükümete karşı. Bonaparte ailesi de tabii Fransızların tarafını tutunca ve bir de üstüne isyancılar kazanınca, hatta kazanmakla da kalmayıp İngilizleri davet edip İngiltere kralının Korsika kralı olduğunu ilan edince Bonaparte ailesi Korsika adasını terk etmek zorunda kalıyor ve 300 yıl aradan sonra efendim Korsika'da Bonaparte ailesinden kimse kalmıyor. Efendim Napolyon 1793 yılında artık aktif olarak cephelerde yer almaya başlıyor. O dönem tabii Fransız ordusunun şöyle bir durumu söz konusu. Devrim olduktan sonra aristokrat kökenli subaylar ya giyotine ya da sürgüne gönderiliyor. Bunun yanında tabii ki işte emekliler, savaşta hayatını kaybedenler derken işte genç yaşlarda Napolyon'un da önü açılmış oluyor. Jacoben hükümet başta Güney cephesi olmak üzere çeşitli bölgelerde, cephelerde savaşması için Napolyon'u görevlendiriyorlar. Efendim Napolyon, Britanya önderliğindeki koalisyon güçleri ve ülke içerisindeki Jacoben karşıtı isyanlara karşı bu Güney cephesinde aslında oldukça başarılı işler yapıyor. Ordunun toparlanması, işte mühimmat, erzak tedariki, işte askerlerle iyi ilişkisi derken birçok bölgede başarılı işler yapıyor ve henüz 24 yaşında Tuğgeneral rütbesine getiriliyor. Tabii o dönemler böyle genç yaşlarda yüksek rütbelere gelmek biraz daha kolay, az önce saydığım sebeplerden dolayı. Fakat yine de Napolyon o işte kişisel aurasıyla, başarılarıyla efendim kendisini ön plana çıkarmayı başarıyor. Ve efendim 1794 yılında genç Napolyon aşık olur. Desire Clary isimli hanımefendiyle nişanlanırlar. Aynı dönemde Jacoben hükümet devrilir ve liderleri giyotine gönderilir. Napolyon da bir Jacoben destekçisi olma şüphesiyle hapse atılır. Bir süre sonra da yargılanacak bir şey bulunamayınca serbest bırakılır. Bu hapishane sürecinin çok zorlu geçmediği söyleniyor ki hatta hapishanede kendisiyle ilgilenen gardiyan da daha ileride liderliği döneminde sarayda Napolyon'un yaveri oluyor. Efendim hapisten çıktıktan sonra Korsika'nın İngiltere'den geri alınması adına bir deniz seferi başlatıyor Napolyon ve büyük bir yenilgi alıp hezimete uğruyor. Ardından Paris'e çekilip bir süre merkezde kalıyor. O sırada nişanlısından da ayrılıyor. Hatta ayrıldığı nişanlısı da daha da ileride İsveç kraliçesi oluyor efendim. Jacobenlerin iktidardan indirilmesi, efendim nişanlısından ayrılması, hapse girmesi, deniz seferindeki başarısızlığı, savaşı kaybetmesi derken genç Napolyon büyük bir boşluğa düşüyor ve önündeki seçenekleri değerlendirmeye başlıyor. Nedir bu seçenekler? Efendim Osmanlı ordusunun modernize edilmesi kapsamında Osmanlı'ya yardımcı olmak gibi bir seçeneği değerlendiriyor. Yine Doğu Hindistan şirketinin ordusuna katılmayı
düşünüyor. Bunun dışında Rusya'ya gidip Ruslara özellikle işte Osmanlı'yla savaşlarında yardımcı olmak gibi seçenekleri değerlendirmeye başlıyor. Ve efendim tam da bu sırada Paris'te büyük bir isyan patlak veriyor. Devrim güçlerine karşı muhalif vatandaşlar arasında bir çatışma, hatta adeta bir sokak savaşı çıkıyor ve Napolyon da bu isyanı bastırması için görevlendiriliyor ve Paris sokaklarında binlerce askere karşı yine binlerce muhalif vatandaş arasında bir savaş başlıyor. Napolyon isyanı bastırıyor. Hatta bu isyanı bastırmadaki sertliğiyle, herhangi bir konuda çekincesi olmadığını göstermesiyle de gözü kara bir lider olduğunu o andan itibaren kanıtlıyor efendim. Rütbesi yükseltiliyor ve yurt ordusunun başına getiriliyor genç Napolyon. Hatta ileride işte hayatındaki, kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu söylüyor kendisi de bu isyanı bastırmadaki başarısı için. Tabii bunun yanında kendi vatandaşlarına ateş açmış olması, tam bir katliam yapmış olması, bu konuda hiç pişman olmaması, hatta liderliği döneminde o günün anılmasını emretmesi de işin tabii konuşulması gereken, unutulmaması gereken bir başka tarafı. Ve bu dönem çok önemli bir şey oluyor. Napolyon meşhur Josephine'le tanışıyor. Josephine'e dilerseniz bir parantez açalım. Kendisi Fransa'nın kolonilerinden Martinik adasında dünyaya geliyor. Soylu bir ailenin kızı. Genç yaşlarda Fransa'ya geliyor. Hatta yine genç yaşlarda kuzeniyle evlendiriliyor. 2 de çocukları oluyor. Zorbalık gördüğü kötü bir evlilik bu ki zaten devrimden sonra kocası aristokrat kontenjanından giyotine gönderiliyor. Kendisi de hapse atılıyor. Oldukça zorlu bir süreç olduğu söyleniyor bu hapis döneminin ki ileride işte bu ilginç hal ve tavırları, garip huyları, zevklerinin işte bu hapishanede yaşadığı travmalara bağlayanlar da var. Hapisten çıkınca devlette ve sosyetenin üst mevkilerinde birçok kişiyle ilişkisi oluyor. Hatta bu sebeple de kendisine tırnak içinde sosyete fahişesi lakabı da takılmış. Yüzünün ve vücut hatlarının oldukça güzel olduğu söyleniyor. Bir parantez, bunun yanında da dişlerinin oldukça çirkin olduğu da o dönem konuşulurmuş. Bunun yanında tabii cinsel coşkusunun oldukça yüksek olduğu, yine yatakta erkekleri oldukça memnun ettiği o dönemin erkek dedikodularında bol bol konuşulurmuş. Hatta yine detay bir erkek dedikodusu o dönemden, işte meşhur bir zikzak hareketi varmış gizemli olan yatakta. O zikzak hareketiyle erkekleri o dönem adeta çıldırttığı da dediğim gibi dedikodular arasında geziniyormuş. Biz bu çirkin dedikoduları bir kenara bırakırsak Josephine o dönem bir şekilde kendisini Napolyon'a gösteriyor ve Napolyon Josephine'e sırılsıklam aşık oluyor ve ikili çok kısa bir süre içerisinde, dönem şartları gereği tabii dini nikah yasaklandığı için belediye nikahı ile dünya evine giriyorlar. Özel hayattan çıkıp kariyerine odaklanacak olursak, o dönem Napolyon Fransa'nın İtalya operasyonlarını yöneten İtalya ordusunun başına getiriliyor. Tabi burada karışıklık olmasın, İtalya'nın ordusunun başına getirilmiyor. Fransa'nın o dönem savaştığı cepheler hangi bölge hangi ülkeye karşıysa diyelim, bu şekilde o ülkenin adıyla adlandırılıyor o cephedeki ordunun ismi. İtalya operasyonlarını yöneten İtalya ordusunun başına getiriliyor ve İtalya'ya bir sefere çıkıyor Napolyon. Tabi ordunun başına geçtiği zaman var olan yoksulluk karşısında adeta şok oluyor. Soğuk, kar, kış, hastalık, açlık derken dağınık bir durumda, her an isyan edebilir bir orduyla karşılaşıyor. Birçok asker başta humma olmak üzere hastalıktan hayatını kaybetmiş. Yine birçok askerin ayağında çizme yok. Karda, kışta yalın ayak geziniyorlar. Yiyecek yok, açlar ve Napolyon hemen bu sorunların çözülmesi üzerine çalışmalara başlıyor. Tabii burada zorluk şu, Fransa dediğim gibi birçok cephede savaştığı için öyle her şeye yetişmek kolay olmuyor.
Fakat Napolyon işte kurduğu güzel ilişkilerle, bağlantılarla kısa bir süre içerisinde hepsini elbette halledemese de birçok sorunu hallediyor ve orduya çekidüzen getirip birlik ve beraberlik sağlıyor. Ardından kendine has stratejileri, orduyu hızlı yürütebilme kabiliyeti, yine askerlerle iyi ilişkileri sayesinde Kuzey İtalya'da başta Avusturya ordularıyla olmak üzere ki sayıları kendilerinden çok daha fazla olmasına rağmen birçok muharebede başarılı olup çok kısa bir süre içerisinde Kuzey İtalya'nın büyük bir bölümünü kontrol altına alıyor genç Napolyon. Tabii bölgedeki soylulardan, yöneticilerden de elde ettiği maddi kaynakla, el koyduğu paralarla hem orduya hem de Fransa hükümetine oldukça büyük bir rahatlama sunuyor ekonomik anlamda. Yine tabii yanında getirdiği sanat, mimari uzmanların kontrolü eşliğinde tarihi ve sanat eserlerine el koyup Fransa'ya gönderiyor. Kendi zamanında Napolyon Müzesi olarak anılan ve bugün bizim Louvre Müzesi dediğimiz müzede sergilenmeye başlıyor. Bu eserler onun yanında tabii bir kitap kurdu olarak arşivlerdeki o tarihi el yazmalarına da el koyup Fransa'ya gönderiyor. Tabii şunu da söylemek lazım. Louvre Müzesi olsun ya da British Museum olsun, o dönemki bu eserleri kaçırıp götürme durumu aslında o döneme has bir durum değil. Yani Avrupa'nın tarihinde antik dönemden beri aslında var olan bir durum bu. Yani antik Yunan, antik Roma olsun, işgal edilen bir yerden tarihi eserlerin taşınması ya da varsa orada bir kütüphanenin boşaltılıp örnek veriyorum Roma'ya götürülmesi gibi durum Avrupa tarihinde doğal bir durum. Yani entelektüel kaygılı ganimet kültürü Avrupa'nın doğal bir rutini. Bu durum tabii Napolyon'un da bütün savaşlarında geçerli olacaktır. Hem yanında bilginleri, bilim insanlarını, sanatçıları, entelektüelleri gezdirmesi, onlarla arkadaşlık kurması, onlarla sosyalleşmesi hem de gittiği yerlerden bu şekilde eserleri alıp Fransa'ya götürmesi, bu da Napolyon'un kariyerinde doğal bir rutindir efendim. Hikayemize dönecek olursak bu dönem tabii Josephine'le de bol bol mektuplaşıyor genç Napolyon. Fakat o dönem Josephine'in Napolyon'u genç ve yakışıklı bir subayla aldattığı da biliniyor. Hatta bu sebeple de bir süre mektuplara cevap vermez oluyor. Hatta daha da ilginci, bir zaman sonra tabii İtalya'ya kocasını ziyaret etmeye gidiyor Josephine yanındaki mahiyetiyle birlikte. Fakat çok fazla görüşemiyorlar çünkü Napolyon zaten cepheden cepheye koşturduğu için öyle çok görüşme fırsatı bulamıyorlar. Bunun yanında o genç ve yakışıklı subayı da götürüyor ve İtalya'nın güvenli olan bölgelerinde oradan oraya gezerek Josephine sevgilisiyle tatil yapıyor. Bu magazin aramızdan sonra tekrar biz cepheye dönelim. Tabii iş Kuzey İtalya ile kalmıyor ve Napolyon yoluna devam ediyor. Hatta bu yolda Lodi Muharebesi onun kariyeri için oldukça önemlidir. Yine kendine has stratejileri, orduyu hızlı yürütebilme kabiliyeti ve özellikle belagat yeteneğiyle o ordu üzerinde yarattığı liderlik etkisi o dönem bu muharebede oldukça önemli oluyor ve kendisi de zaten yine kariyerinde ileride o Paris'teki isyanı bastırması gibi Lodi Muharebesi'nin de oldukça önemli olduğunu bildiriyor efendim. Bir süre sonra Milano'yu ele geçiriyor ve Kuzey İtalya'da Lombardiya Cumhuriyeti'ni kuruyor. Yine aynı dönem Cispadane Cumhuriyeti'ni kuruyor ki bu cumhuriyet önemli çünkü o İtalya'nın 3 renkli bayrağını ilk benimseyen cumhuriyet oluyor. Daha sonra Cisalpine Cumhuriyeti altında, tek çatı altında toplanacak bu cumhuriyetler. Bu küçük cumhuriyetlerin önemi şu, bunların çok uzun ömürlü cumhuriyetler değiller. Fakat ileride Birleşik İtalya fikrinin temelleri oluyor. Bu Napolyon'un kurduğu cumhuriyetler, tabi bunları sadece kurmakla da kalmıyor. Anayasaların hazırlanması olsun, hükümetlerinin kurulması olsun, her anda Napolyon da işin içinde. Dilerseniz burada bir İtalya adına ufak bir parantez açalım bilmeyenler için. İtalya o dönem bugünkü İtalya gibi değil. Dağınık bir coğrafya. Yani ortada bir papalık devleti var. Yine etrafta da çeşitli monarşilere bağlı feodal yapılarda krallıklar söz konusu. Venedik gibi şehir cumhuriyetleri yine mevcut. O anlamda İtalya'da öyle tek bir İtalya fikri
ya da işte İtalyancanın ortak dil olması ya da işte bir İtalyan yurttaşlığı gibi kavram henüz o dönem söz konusu değil. İşte o dönem zaten Fransa'nın ve Napolyon'un misyonlarından birisi de bu devrimin, cumhuriyetin, aydınlanmanın ilerici fikirlerinin Avrupa'ya yayılması. Yani feodal yapıların ortadan kaldırılması, yerine yurttaşlığın gelmesi, aristokratların, soyluların ayrıcalıklarının ortadan kaldırılıp eşitliğin, adaletin, özgürlüğün ortaya konması. Bunun yanında tabii ticaretin ve sanayinin kurumsallaşması ve elbette kilise ve dinin toplumun yaşamındaki etkisinin ortadan kaldırılması. Ve işte bu sebeple de zaten İtalya'nın ilerici insanlarının, yani İtalyan Jacobenlerin, Giacobinilerin o dönem Napolyon'un bu işgaline destek verdiği de görülmüştür. Hatta işte İtalyan bir gökbilimciye yazdığı mektupta Napolyon, işte dini baskılar altındaki bilim, sanat, felsefeye ithafen İtalya'da düşünmek artık suç değil diye belirtmiş efendim. Daha sonradan papalık sınırlarına varan Napolyon birçok papalık yetkilisini kovduktan sonra Papa'nın da yetkilerini kısıtlayıp onu bir anlaşmaya zorluyor. Yine tabii ciddi bir meblağa da el koyup Fransa'ya gönderiyor. Yine tabii Vatikan'ın elindeki tarihi ve sanat eserlerine el koyup Fransa'ya gönderiyor. Hatta daha sonra Floransa'ya gidiyor. Floransa'da da aynı şekilde birçok sanat eserine el koyuyor. Yani bugün bizim sevdiğimiz, saydığımız birçok sanatçının eserlerini Napolyon alıp Fransa'ya gönderiyor efendim. Bu İtalya seferini özetleyecek olursak birçok muharebede Britanya destekli Avusturya ordularını mağlup ettikten sonra genç Napolyon Avusturya'yı ateşkese zorluyor ve başlıyor barış görüşmeleri. Bu barış görüşmeleri sırasında ilginç bir şey de oluyor. Başlarda tarafsız olan Venedik Cumhuriyeti Fransa'ya savaş açıyor ve Napolyon tabii Venedik Cumhuriyeti'nde mağlup ediyor ve 1200 yıllık oldukça köklü bir tarihi olan, ki Osmanlı'yla da biliyorsunuz önemlidir Osmanlı-Venedik ilişkileri. Dediğim gibi 1200 yıllık köklü bir tarihi olan Venedik Cumhuriyeti ortadan kaldırılmış oluyor. Tabii bir yandan da aslında o dönem Fransa hükümeti bu genç komutanın yükselişinden biraz da rahatsız oluyor. Zaten İtalya seferi boyunca Napolyon kurmay ortaklarından bağımsız olarak kendisine sürekli tam yetki istiyor. Sürekli rütbesinin yükseltilmesini talep ediyor. Zaten birçok konuda da hükümetin onayını beklemeden kararlar almaya başlıyor. Fakat bunun yanında da askerler arasında oldukça sevilen, sayılan bir komutan oluyor. İşte onlarla birebir ilişkisi, dertlerini dinleyip çözmeye çalışması, yeri geldiğine samimiyeti, yeri geldiğine sertliğiyle oldukça sevilen, sayılan bir komutan oluyor. Bunun yanında tabii zaferlerin haberi Paris'e ulaştıkça halk arasında da oldukça ünlü birisi oluyor. Napolyon, halk büyük bir coşkuyla bekliyor Napolyon'un geri dönüşünü. Bu anlamda hükümet her ne kadar rahatsız olsa da bu yükselişten bir yandan da bir şey diyemiyor, sesini fazla çıkaramıyor. Çünkü hem zaten ekonomik rahatlama sunduğu için gönderdiği maddi kaynakla çok ses çıkaramıyorlar. Hem de bir yandan Napolyon kazanıyor Aslında şu da var, hükümetin endişelenmesi de çok öyle boş değil. Napolyon bu barış görüşmeleri sırasında Josephine'le birlikte Milano'da bir saraya yerleşiyor. Hatta Fransa'dan bütün aile fertlerini de yanına getirtiyor ve kısa bir süreliğine bu sarayda yaşamaya başlıyorlar. Tabii ki aristokratik gelenekler ve rutinler altında bu sarayda yaşamaya başlıyor. Yani o cumhuriyetçi Jacoben Napolyon gayet anti-cumhuriyetçi tavırlarla monarşik bir yaşama başlıyor Milano'daki bu sarayda. Ve tabii yine birçok siyasi konuda Fransa hükümetini dinlemeden, kararları beklemeden kendisi kararlar alıyor. Yani bu anlamda yavaş yavaş tek adam olma yolunda adımlarını atıyor genç Napolyon. Tabi bu adımlarını oldukça dikkatli atıyor. Hatta o dönem Fransa'da hükümete karşı bir darbe yapılıyor. Napolyon'un da tabi uzaktan alttan alta desteklediği bir darbeyle hükümet devriliyor. Hükümetteki kripto kralcılar sürgüne gönderiliyor. Yine ordudaki kripto kralcılar
ordudan atılıyorlar ve daha sonra hükümette Napolyon'un da önünü açacak olan yeni bir ekip başa geçiyor. Efendim bu dönem ilginç bir detay daha var. Bu barış görüşmeleri sırasında Napolyon dönemin Dışişleri Bakanı'na bir mektup gönderiyor. Ve mektupta eğer barış görüşmeleri bir sıkıntıya girerse, savaş tekrar başlarsa ordunun maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu ve acil para gönderilmesi gerektiğini belirtiyor. Yine ordunun üniformalar için bol bol düğmeye ihtiyaç duyduğunu söylüyor ki bu çok önemli bir detay ki bu detayı Napolyon özellikle Rusya seferinde bu detayın ne kadar önemli olduğunu direkt birebir yaşayacaktır diyebiliriz. Ve bu mektubun sonunda, mektubu tamamladıktan sonra Napolyon bir dipnot düşüyor efendim ve şunu yazıyor: para, para, para. Ve efendim sonunda İtalya seferi sonlanıyor ve Napolyon memlekete dönüyor. Paris'te tabii büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Josephine'le beraber ne zaman kafalarını dışarı çıkarsalar büyük kalabalıklar etrafını sarıyor ikilinin. Bunun yanında tabii hem devlette hem de üst sosyetede birçok defa Napolyon'a tebrik kutlamaları, tebrik törenleri düzenleniyor. Hatta işte bu törenlerde yine o dönemin önde gelen kadınlarının Napolyon'un peşinden koştuğu söyleniyor. Yani bu anlamda tam olarak bir popstar'a dönüşüyor Napolyon. Hatta yine bu dönem aslında çok önemli bir prestij. Dönemin en önemli entelektüel cemiyetlerinden Fransa Enstitüsü'ne üye yapılıyor bu genç komutan. Efendim tabii şunu söylemek lazım. Bu Fransa Enstitüsü'ne üyelik işte askeri başarılarından dolayı ya da liderliğinden dolayı torpil geçme durumu değil. Bu hakikaten de hak edilmiş bir üyelik. Az önce söylemiştik. Çocukluğundan beri kitaplarla haşır neşir birisi. İşte sanat, astronomi, müzik, coğrafya, tarih, bilim, felsefe birçok alanda yazıp çizebilen, konuşabilen, sözü olan birisi Napolyon. Zaten meşhur bir seyyar kütüphanesi vardır biliyorsunuz. Bütün seferlerde yanında götürdüğü işte onlarca kitaptan oluşan bir seyyar kütüphanesi vardır. Gittiği her yere bu kütüphaneyi de götürür. Onun dışında yine az önce söyledik, sürekli sosyalleştiği insanlar aslında o dönemin bilim insanları, sanatçıları, felsefecileri diyebiliriz. Yani bu anlamda efendim gerçekten hak edilmiş bir üyelik bu Fransa Enstitüsü'ne üye yapılması. Ve efendim bir zaman sonra Fransa hükümeti Napolyon'u İngiltere ordusunun başına getiriyor. Yani işte Fransa'nın İngiltere operasyonlarını yürüten İngiltere ordusunun başına getirip İngiltere'ye bir sefer düzenlemesi için de hazırlıklara başlaması konusunda kendisini bilgilendiriyor. Napolyon da yaptığı teftişlerle, araştırmalarla bu seferin oldukça riskli olduğuna kanaat getirip devlete farklı bir teklif sunuyor. İngiltere'yi farklı bir cepheden doğudan vurabileceklerini, özellikle Mısır ve Hindistan üzerinden gelen ticaretlerine ket vurabilecekleri konusunda bir tavsiyede bulunuyor. Hükümet de bu tavsiyeyi kabul edip işte o meşhur Mısır seferinin hazırlıklarına başlaması için Napolyon'u görevlendiriyor. Efendim bir yandan antik çağ insanlarına öykünürken bu Mısır seferiyle Büyük İskender ve Sezar'la kendisini özdeşleşme fırsatı. Bir yandan Josephine'le malum o yasak ilişki yüzünden kötü giden ilişkisi. Bir yandan da o Paris'in siyasi çalkantıları arasında bulunmamak istemesiyle birlikte bu Mısır seferi aynı zamanda genç Napolyon için bir kaçış fırsatı oluyor. Efendim tabii sefer öncesi çok büyük bir hazırlık yapılıyor. Öncelikle dönemin önemli ve yetenekli isimlerinden kendisine bir kurmay ekibi oluşturuyor Napolyon. Yine 167 kişilik bir bilginler ekibi kuruluyor. Yani işte bilim insanları, sanatçılar, işte o dönemin önemli entelektüel isimlerinden bir bilginler sınıfı, ekibi oluşturulup seferde yanında götürmek için hazırlıklara başlıyor Napolyon. Ki zaten Napolyon baştan beri aslında bu Mısır seferine öyle sadece bir askeri savaş cephesi olarak bakmıyor. Bunu aynı zamanda bir bilim, sanat, tarihi çalışma sahası olarak da görüyor. Tabi burada yine bir Büyük İskender'e özlenme durumu söz konusu. İşte o Büyük İskender'in meşhur seferinde yanında bilginleri gezdirmesi, onları kendisine danışman yapmasına
bir özenme durumu da söz konusu. Tabii kendisi de çok sıkı hazırlanıyor. İşte gideceği bölgedeki halkların işte dinleri olsun, kültürleri olsun, tarihleri olsun bol bol okumalar yapıyor. Yine işte bölgenin tabii haritalarını getirtiyor kendisine. Bunun yanında tabii en ince detaya kadar hesaplamalar yapıyor. İşte bir örnek, işte orduya kaç şişe şarap lazım gibi en ufak detayları da düşünerek yoğun bir hazırlık sürecine giriyor Napolyon. Ve efendim 19 Mayıs 1798 yılında büyük bir orduyla birlikte Napolyon denize açılıyor. Bu ordu Haçlı seferlerinden bu yana Orta Doğu'ya giden, Fransa'dan Orta Doğu'ya giden ilk ordu diyebiliriz. Yolda Malta adasına uğrayıp Malta adasını işgal ediyorlar. Efendim Malta adasının meşhur şövalyelerini biliyorsunuz. O şövalyeleri bir adadan kovuyorlar öncelikle. Ardından Napolyon burada Orta Çağ'dan kalma idari sistemi sonlandırıyor. İşte efendim o şövalyelerin armasıymış, uşakların ayrı kıyafet giymesiymiş gibi ayrıcalıkları ortadan kaldırıp eşitlik ilkesine dayanan bir yurttaşlık modeli getiriyor. Bunun yanında tabii işte sokakların aydınlatılması, çeşmeler inşa edilmesi, yollar yapılması gibi mimari işlere giriyor. Yine Orta Çağ'dan kalma o eğitim sistemini sonlandırıp beşeri bilimlerin işlendiği modern bir üniversite sistemi kuruyor. Efendim Yahudilere yapılan yasakları ortadan kaldırıyor ve daha sonra da kendi kurma ekibinden bir kişiyi adanın lideri olarak bırakıp yoluna devam ediyor. Efendim tabii yol boyunca bilginlerden subayları eğitmesini istiyor Napolyon. Kendisi de askerlere sunumlar yapıyor. Öncelikle gittikleri yerde yerel halka kötü davranılmaması konusunda, işte Müslümanlara, Yahudilere kötü davranılmaması konusunda askerlerine uyarı veriyor. Onun dışında kadınlara tecavüzün asla affedilmeyeceğini bildiriyor. Ve bunun yanında efendim yanaşacakları şehri Büyük İskender'in kurduğunu da unutmamalarını askerlerine söylüyor efendim. Ve efendim Fransız ordusu İskenderiye'ye varıyor ve tabii kısa süre içerisinde de İskenderiye'yi kontrol altına alıyorlar. Tabii burada şunu belirtmek gerekiyor. Mısır o dönem resmi olarak Osmanlı toprağı, fakat o dönem Memlükler Mısır'ı idari olarak kontrol altına almışlar. Yani işler biraz Osmanlı'nın idaresinden çıkmış durumda. Napolyon Memlüklere karşı çok hızlı bir şekilde başarılı oluyor ve İskenderiye'nin kontrolünü ele geçiriyor. Kontrolü ele geçirdikten sonra yerel halka hitaben bildiriler yayınlamaya başlıyor ve bu bildirilerde özellikle işte Kur'an'dan alıntılar yapıyor. Yine Müslümanlığı ve Osmanlı sultanını övdüğü yazılar kaleme alıyor ki bu yazıları kaleme alırken özellikle de Kur'an'ın dil üslubunu kullanmaya çalışıyor. Tabi burada işte yine Napolyon'un o entelektüel birikiminin, o çok yönlü bir insan olmasının da avantajlarını kullandığını görüyoruz. Efendim İskenderiye'den sonra Napolyon ve Fransa ordusu Kahire'ye doğru yola çıkıyor. 2 haftalık oldukça zorlu bir süreç bu yolculuk. Öncelikle tabii çöl ortamı, bir çölde orduyu yürütmek oldukça zor bir şeydir. Zaten Fransız ordusu da çöl ortamına alışık bir ordu değil. Efendim kum fırtınaları, susuzluk, sıcak hava, işte yılandı, akrepti, böcekti derken bir de üstüne bir göz hastalığı denk geliyor. Kumdan ve güneşten kaynaklandığı düşünülen bir göz hastalığı denk geliyor ve 200 askerin kör olduğu söyleniyor. Tabi yolda bir de Memlükler sürekli durak durak saldırılarda bulunuyorlar Fransız ordusuna. Her ne kadar tabi Fransız ordusu bu saldırıları püskürse de tabi zorlayıcı bir durum söz konusu oluyor. İki ordu arasında teknolojik olarak oldukça farklılıklar söz konusu. Yani Fransızlar teknolojik olarak oldukça üstünler Memlüklerden. Bu sebeple de bu saldırıları püskürtmeyi başarıyor Napolyon. Fakat ordu yine de oldukça zorlanıyor. Dediğim gibi hatta Kahire yolunda işte piramitlerin göründüğü bir noktada yapılan bir savaşın da ismi zaten Piramitler Savaşı'dır. Piramitler için de şunu söyleyebiliriz. Napolyon çok etkileniyor piramitlerden ki zaten ileride sürekli hayatım boyunca gördüğüm en etkileyici şeyler diye bahsediyor piramitlerden. Efendim Kahire'ye vardıktan sonra Napolyon tabii yine Malta'daki gibi
bir modernleştirme sürecine girişiyor. Hemen feodal yapıları ortadan kaldırıyor ve eşitlik ilkesine dayanan bir yönetim biçimi kurmaya çalışıyor. Efendim yine sokakların temizlenip aydınlatılması, yeni yollar yapılması, posta sisteminin kurulması, yeni bir darphane ve salgın hastanesinin inşa edilmesi, vergilendirme sistemine daha adil bir düzen getirilmesi gibi çalışmalarda bulunuyor Napolyon Caire'de. Bunun yanında tabii Mısır Enstitüsü'nü inşa ediyor. Burası bilginlerin çalışma ofisi gibi bir mekan oluyor. Burada bilim, arkeoloji, sanat, tarihi çalışmalar yapılıyor. Yine yerel halkın aydınlatılması konusunda da bilginler tarafından burada çalışmalar yapılıyor. Tabii bu eylemleri sömürgecilik ya da emperyalizm çerçevesinde bakmadan konuşmak birazcık aslında eksik okuma olur. Tabii ki emperyalist emeller doğrultusunda yapılıyor aslında bütün bu eylemler. Fakat yine de bilginler arasında özellikle o dönem idealist olan, yani kendi mesleklerinin vizyonuyla masum bir gözle işlerini yapmış olan kişiler de yok değil. Napolyon tabii bir yandan Müslüman halkla yakınlık kurmaya çalışırken, onlara ideallerini sevdirmeye çalışırken bir yandan da iki kültür arasındaki farklılıkları görünce oldukça şaşırıyor. Yani bir örnek vermek gerekirse Avrupa'da çok uzun yıllardır günlük hayatın içerisindeki sıradan alet edevatların dahi bilinmiyor oluşu ya da kimi fikir, bilgi temelinde iki kültür arasındaki farklılıkları görünce oldukça şaşırıyor efendim. Bunun yanında tabii Napolyon dediğim gibi her ne kadar yerel halkla yakınlık kurmak istese de, adeta onlardan biriymişçesine davransa da o uyumu bir türlü sağlayamıyor. Tabii hatta şöyle bir örnek vereyim. O dönem peygamberin doğum günü kutlamaları kapsamında aslında oldukça görkemli bir organizasyon düzenliyor. Hatta bu dönem kendisine şakayla da karışık olsa Ali Bonaparte lakabı takılıyor. Fakat dediğim gibi işin sonunda Napolyon Müslüman halkla o uyumu sağlayamıyor. Yani Avrupa'dan getirdiği kimi ilkeler diyelim, kimi idealler, kimi rutinler Müslüman kültürüyle, Müslüman halkla uyum sağlayamıyor ve bir süre sonra da zaten camiden yapılan çağrılarla birlikte büyük bir isyan patlak veriyor Caire'de. İlk başlarda kritik kayıplar verse de sonunda Napolyon isyanı bastırıyor. Hatta bastırmakla da kalmıyor. Çok büyük bir katliam yapıyor. Ne yazık ki yüzlerce insanın kafasının kestirildiği söyleniyor. Bedenler Nil Nehri'ne atılırken kesilen kafalarda bir ders olması amacıyla Napolyon tarafından şehir meydanına yığdırılıyor. Dilerseniz burada yine ufak bir magazin molası verelim. Napolyon bu dönem oradaki bir subayın eşiyle yasak aşk yaşamaya başlıyor. O dönem tabii bu Mısır seferine kimi askerler, subaylar yanlarında eşlerini de getiriyorlar. Napolyon da böyle bir subayın eşiyle yasak aşk yaşamaya başlıyor. Hatta o subay da bir süre sonra eşinden boşanıp orduyu terk edip Fransa'ya dönüyor. Napolyon'un bu hanımefendiyle o dönem adeta Kleopatra ve Marcus Antonius gibi takıldıkları söyleniyor Mısır'da. Yani Josephine'in yasak aşkına karşılık Napolyon da bir yasak aşk yaşıyor Mısır'da. Napolyon daha sonradan Akka üzerine yeni bir sefer hazırlığına başlıyor. Burası bugünkü İsrail topraklarına denk gelen bir bölge ve Osmanlı kontrolünde o dönem ve başında da Osmanlı'nın görevlendirdiği Cezar Ahmet Paşa var. Cezar Ahmet Paşa işkenceleriyle ve gaddarlığıyla o dönem oldukça nam salmış birisi. Napolyon öncelikle bir haber gönderiyor kendisine Fransa'ya biat etmesi konusunda. Fakat olumsuz yanıt alınca Akka üzerine bir sefer için hazırlıklara başlıyor. Yolda ilk sınavını Yafa'da veriyor Napolyon. Öncelikle tabii şehrin sınırlarına geldiğinde şehrin barışçıl bir şekilde Fransızlara teslim edilmesi için bir elçi gönderiyor. Fakat bir süre sonra elçinin kesilmiş başının şehir surlarında sergilendiğini görünce
Napolyon'un ve Fransız ordusunun adeta gözü dönüyor ve şehri yakıp yıkıp yağmalıyorlar efendim. Kadınlara tecavüz ediliyor ve binlerce insanın, esirler de dahil olmak üzere, binlerce insanın vahşice katledildiği biliniyor bu Yafa işgalinde. Efendim tabi Yafa'da bir süre kalmak zorunda kalıyor Fransız ordusu. Artık ilahi adalet midir ya da bir cezalandırma mıdır bilemeyiz. Yafa'da Fransız ordusu vebaya yakalanıyor. Yüzlerce asker vebadan dolayı hayatını kaybediyor. Bu dönem tabii hemen bir salgın hastanesi kuruluyor Yafa'da ve Napolyon da askerleriyle birebir ilgilendiği söyleniyor. Yani herhangi bir şekilde hastalığa yakalanırım korkusu, çekincesi olmadan birebir tek tek tüm askerlerle ilgilendiği söyleniyor ve bu da yine tabii askerlerine oldukça moral oluyor o dönem. Efendim Yafa sonrası birkaç muharebeyi de atlattıktan sonra sonunda Napolyon Akka şehrinin sınırlarına dayanıyor. Tabi bu sırada Osmanlı ordusu, Cezarahmet Paşa kontrolündeki Osmanlı ordusu aynı zamanda Britanyalılardan da destek görüyor. Ve işin sonunda efendim Britanyalılarla Osmanlılara karşı Fransızlar başarılı olamıyorlar ve Napolyon aldığı yenilgi sonrası ordusunu Kahire'ye geri çekmek zorunda kalıyor. Efendim tabii yine dönüşte oldukça zorlanıyorlar. Çöl ortamıydı, işte savaşın yorgunluğuydu, hastalıktı, susuzluktu vesaire derken perişan bir halde Kahire'ye varıyorlar. Tabii Napolyon o dönem şöyle bir şey var. Sürekli Fransa hükümetini mektuplarla bilgilendiriyor. Fakat bu mektuplarda asla hiçbir olumsuz durumu yansıtmıyor Fransa'ya. Sürekli her şeyin yolunda olduğunu, işte verilen kayıpları çok düşük tutuyor. Bunun dışında işte mesela Akka seferinde efendim her şeyin aslında yolunda gittiğini, zaten alacaklarını aldıklarını, bunun yeterli olduğunu Fransa hükümetine bildiriyor. Fakat şu da var efendim, Napolyon bildiğiniz gibi hayalperest bir genç. O dönem aslında onun ana planı işte sadece Mısır'la kalmak değil, başta Osmanlı olmak üzere Büyük İskender gibi Hindistan'a kadar yürümek istiyor aslında genç Napolyon. Fakat bu hayalleri suya düşüyor. Onun dışında bir başka hayali de şu: kendisi Müslümanların kralı olabileceğini düşünüyor ve işte kendi vizyonuyla İslam'ı ve Kur'an'ı yeniden biçimlendirebileceğini düşünmüş o dönem ve tabii ki bu hayalleri de suya düşüyor genç komutanın. Efendim Kahire'ye döndükten sonra Napolyon bir istihbarat alıyor. Osmanlı donanmasının İskenderiye'ye çıkarma yapmak üzere olduğunu öğreniyor ve hemen önce bir birliği İskenderiye'ye gönderiyor. Kendisi de arkasından hazırlıklarını yapıp İskenderiye'ye doğru yola çıkıyor. İskenderiye'ye vardıklarında ise çok korkunç bir manzarayla karşılaşıyorlar. Mustafa Paşa kontrolündeki Osmanlı ordusunun gönderdikleri öncü birliği oldukça vahşi bir şekilde katlettiğini öğreniyorlar. Bunun üzerine tabii yine gözü dönen Napolyon ve Fransız ordusu Osmanlıları mağlup ediyorlar ve yine tabii hiçbir esir politikası dinlemeden yüzlerce insanı katledip öldürüyorlar. Hatta o dönem Mısır seferine katılmış olan bir subay da bu durumla ilgili günlüğüne şu notu düşmüş: eğer Avrupa'da olsaydık 3000 esirimiz vardı fakat bugün burada 3000 ceset var diye not düşüyor efendim. Ve efendim bu muharebeden sonra Napolyon artık Fransa'ya dönme kararı alıyor. Bu dönem aldığı haberler sonrası Fransa'nın hem içeride hem de dışarıda oldukça büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu öğreniyor. Ve bunun üzerine Fransa'nın kendisine ihtiyacı olduğunu düşünerek efendim yola çıkıyor ve Fransa'ya dönüyor. Tabi ordusunu ve bilginler ekibini Mısır'da bırakıyor. Bu tayfa 2-3 yıl daha çalışmalarına devam ediyorlar. Zaten şu da var, aslında Mısır seferinin Avrupa tarihi için önemi siyasi ya da askeri açıdan çok bilimsel ve sanatsaldır diyebiliriz. Yani şu anlamda söylüyorum, işte özellikle bilginlerin yaptığı çalışmalar, işte başta Rosetta taşının bulunup hierogliflerin dilinin çözülmesi,
Bunun yanında o dönem işte meşhur bir Mısır tasviri başlıklı bir çalışması vardır. Bu çalışma Avrupa'ya işte sanat olsun, arkeoloji olsun, mimari olsun birçok anlamda çok önemli bir vizyon sunmuştur. Hatta 2011 yılında Arap Baharı olayları sırasında Mısır Enstitüsü'nün yakılmasıyla birlikte enstitüdeki tek bu Mısır tasviri başlıklı çalışmanın el yazması yandığı söylendi. Fakat daha sonra Mısır hükümeti bütün eserleri, yani enstitüdeki bütün eserleri kurtardıklarını bildirdiler. Ama kim doğru söylüyor, nedir, ne değildir o kadarını bilmiyorum. Fakat dediğim gibi Avrupa tarihi için daha çok Mısır seferi bilimsel ve sanatsal açıdan sunduğu vizyonla anılır diyelim ve artık bir mola verelim efendim. Efendim, birinci bölümü kapatmadan önce ufak bir not düşmek istiyorum. Video boyunca çok fazla genç Napolyon tabirini kullandım. Bunu aslında bilerek yaptım. Sebebi de şu, sadece Napolyon'da değil, genel olarak tarihi bir kişiliği incelerken, hayatını okurken aklımıza şöyle, nasıl diyelim, amca teyze modelinde bir insan görüntüsü gelebiliyor. Aslında bu insanların birçoğu o meşhur hikayelerini aslında çok genç yaşlarda gerçekleştirmişlerdir diyebiliriz. İşte kendi videomuzdan bir örnek vermek gerekirse şu ana kadar anlattığımız kısımda Napolyon 30 yaşına henüz girdi. Yani aslında şu an birinci bölüm boyunca dinlediğiniz bütün bu hikayeleri 20'li yaşlarında gerçekleştirmiştir diyebiliriz. Yani bu sebeple de hani bunu es geçmemek adına sürekli genç Napolyon tabirini kullandım. Onun dışında ikinci bölümde görüşmek üzere efendim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Görüşeceğiz. Bay bay. Bunu kapatabiliyor muyduk ya biz? Wow.